Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da kullanabileceğiniz etkileyici story ve Reels paylaşım hileleri, yeni eklenen özellikler veya pratik kullanım önerileri gibi 12 ipucunu sizler için bir araya getirdim. Tekrardan merhabalar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Sık kullanılan uygulamalara ait ipuçları paylaştığım seriye yaptığınız hatırlatmalar ile uzun süre ara verdiğimi fark edince hemen sizler için bir sürü ipucunu bir araya getirdim. Seriye ilerleyen haftalarda WhatsApp, Netflix, Google veya YouTube gibi alternatiflerle devam etmeyi düşünüyorum. Eğer öncelik vermemi istediğiniz özel bir uygulama varsa da yorumlardan belirtebilirsiniz. Instagram'a geri dönecek olursak, platformda yapılan en iddialı güncellemelerden biri IGTV'nin kaldırılması diyebilirim. Başta özellikle fotoğraf paylaşımlarıyla öne çıkan platform, video kategorisinde kafa karıştırmaya başlamıştı. Sonuçta IGTV kaldırılarak eski tüm içeriklerle beraber video sekmesinde birleştirildi. Böylelikle paylaşımlar gönderi, hikaye, video ve Reels olmak üzere 4 başlıkta toplandı. Eğer hala neden 2 video kategorisi var derseniz, Instagram videoları mevcut takipçilerimizle etkileşimi sağlarken Reels videoları ise yeni takipçiler kazanmamızı sağlıyor. Yapılan en büyük güncellemelerden bir diğeri de hikaye paylaşımlarında harici link ekleyebilmek için gereken 10.000 abone şartının kaldırılmış olması. Artık hesabı olan herkes hikaye paylaşım menüsünden önce gülen yüze, sonra da bağlantı sekmesine basarak harici bir web sitesine veya YouTube kanalına yönlendirme yapabilecek. Linkinizi buraya ekledikten sonra etiket metnini özelleştir sekmesiyle başlığınızı değiştirmeyi unutmayın. Artık masaüstü bilgisayardaki web tarayıcısını da kullanarak fotoğraf veya video gibi paylaşımlar yapabiliyoruz. Bunun için herhangi bir tarayıcıdan instagram.com adresine giderek hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ üstteki yeni gönderi oluştur sekmesine basıyoruz. Boyut, filtre veya renk gibi düzenleme seçenekleri, açıklama, kişi etiketleme veya konum bilgisi ekleme gibi özellikleri mobil versiyonla aynı. Şimdilik fark ettiğim tek eksiklik müzik ekleme özelliğinin bulunmaması. Bu arada şimdiye kadar paylaştığım ipuçlarını beğendiyseniz kanala abone olarak 20.000 abone hedefine ulaşmamda bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Fotoğraflardan kolaj oluşturmak için 1,5 yıl önce yaptığım paylaşımda 30 takla atmamız gerekiyordu. Neyse ki güncellemeler sayesinde artık hikayelerimize istediğimiz kadar fotoğraf ekleyebiliyoruz. Bunun için gülen yüz simgesinden fotoğraf ikonuna basıp galeriden eklemeler yapabilir veya kamera simgesinden yeni fotoğraflar çekip ekleyebiliriz. Üstelik fotoğraflara her dokunduğumuzda da çerçevelerini değiştirebiliyoruz. Burada fark ettiğim tek eksiklik fotoğrafları toplu halde seçmek yerine tek tek ekleyebiliyor olmamız. Eğer her biri birbirine benzeyen standart paylaşımlar yapmak yerine daha sıra dışı ve dikkat çeken tasarımlar oluşturmak isterseniz bu durumda Instagram haricinde Mojo veya Unfold gibi harici alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Çünkü içerdikleri hazır şablonlar sayesinde hem istediğinizi anında seçebilir hem de son derece pratik ve hızlı bir şekilde tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Merak edenler etkileyici sosyal medya paylaşımları için en iyi uygulamalar bölümüne göz atabilirler. Linklerini kartlara ve açıklamalara ekledim. Beğendiğiniz Reels videolarını galerinize kaydedebilmenin ilginç bir yolunu keşfettim. Paylaşım içerisinden önce paylaş sekmesinden Reels videosunuzu hikayenize ekliyor, sonra da boyutlarını ayarladıktan sonra 3 noktadan kaydet sekmesine basıyorsunuz, o kadar. Böylelikle istediğiniz Reels videosunu arka plandaki müzikleriyle beraber galerinize eklemiş oluyorsunuz. Reels videolarınızda konuşurken arka planda belli bir fotoğraf veya videoyu yerleştirmek isterseniz de yeşil ekran özelliği tam size göre. Bunun için Reels paylaşım ekranından önce galeri, sonra da yeşil ekran sekmesine basıyoruz. İstediğiniz fotoğraf veya videoyu ekledikten sonra da ekrandaki görüntünüzün arka planı silinmiş olacak. Son olarak kendinizi yeniden boyutlandırabilir ve istediğiniz yere de taşıyabilirsiniz. Aynı işlemi hikaye paylaşımlarınızı da yapmak isterseniz bu sefer efektler menüsünden en sondaki göz at sekmesine gelip arama çubuğuna green screen yazıyorsunuz.
Sonuçlardan seçiminizi yaptıktan sonra da şimdi dene sekmesine basıyorsunuz. Artık önde kendi görüntünüz varken arka plana medya ekle menüsünden fotoğraf veya video ekleyebilirsiniz. Gövdenizi aynı şekilde yeniden boyutlandırabilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Katkıda bulunanı davet et sekmesi ile artık sosyal medyada bir marka veya arkadaşınız ile ortak bir çalışma yürütüyorsanız paylaşımın hem kendi hesabınızda hem de diğer hesapta aynı anda görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle her iki hesabın da gücünden faydalanarak daha fazla etkileşim elde edebilirsiniz. Bunun için yeni gönderi menüsünden önce kişileri etiketle, sonra da katkıda bulunanı davet et sekmesiyle önce karşı tarafa bildirim gönderiyorsunuz. Karşı tarafta haliyle bunu onayladıktan sonra paylaşımınızın tüm beğeni ve yorumları ortak hale gelecek. Sırada hikaye paylaşımlarına yeni eklenen ve takipçilerinizin paylaştığı konuyla ilgili benzer içerikler göndermelerini sağlayan Sen de ekle özelliği var. Zar simgesine basarak en son çektiğiniz fotoğraf, ruh hali veya manzara gibi Instagram'ın önerilerini değerlendirebilir veya hangi takımı tutuyorsanız kendi başlığınızda belirleyebilirsiniz. Katılımın ne kadar yüksek olmasını sağlarsanız etkileşiminiz de aynı oranda büyüyecektir. Üstelik paylaşımı başlatan hesap olarak adınız her zaman en başta görünecektir. Son olarak da canlı yayınlara eklenen iki yeni özellikten bahsedelim. Bunlardan birincisi planlama ile ileriye dönük programlar oluşturabilmek. Böylelikle takipçilerimizi de önceden bilgilendirebileceğiz. Bunun için paylaşım menüsünden önce canlıya, sonra da sol kenardan planla sekmesine basıyoruz. Videonun başlığını ve zamanını da belirledikten sonra canlı videoyu planla sekmesine basarak işlemi sonlandırıyoruz. İstersek canlı videomuzun duyurusunu kişi, konum veya müzik gibi öğeleri de ekleyerek yapabiliyoruz. Canlı yayınlara gelen ikinci yenilik ise genele açık paylaşım yapmadan önce alıştırma yapabilmek. Bunun için paylaşım menüsünden önce canlıya, sonra da sol kenardan hedef kitle sekmesine basıyoruz. Açılan menüden herkese açık yerine alıştırma sekmesini seçerek prova yapmaya başlayabilirsiniz. Prova ekranından isterseniz belli kişileri de davet edebilirsiniz. Canlı yayın sadece size özel olacak ve hiçbir takipçinize sizden habersiz bildirim de gitmeyecek. Böylelikle rahat bir şekilde görüntü ve ses gibi ayarlarınızı tamamlayabilir veya canlı yayınınıza bir misafiriniz katılacaksa yaşanması muhtemel sorunları önceden tespit edip önlemlerinizi alabileceksiniz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim ipuçlarını beğenir ve sizlere daha fazla etkileşim sağlamakta da yardımcı olurlar. Lütfen sizler de varsa kendi ipuçlarınızı yorumlar bölümünden paylaşın ki bizler de gözden kaçırdığımız faydalı özellikler hakkında haberdar olalım. Başta da belirttiğim gibi seriye WhatsApp, Netflix veya YouTube gibi uygulamalarla ilerleyen haftalarda devam edeceğim için şimdiden abone olup zil tuşuna basabilirsiniz. Öncelikli olarak bahsetmemi istediğiniz bir uygulama olursa da açıklamalarda belirtin. Haftaya farklı bir bölümde veya kanaldaki diğer içeriklerimde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Arka plandaki müzikle ekrandaki görüntünüzün arka planı da karşı tarafta haliyle bunu onayladıktan sonra paylaşımını son olarak da canlı yayınlara ekleyebileceği bunlardan birincisi planlama ile şimdiden abone olup